Tabii. Şimdi yeni bir açıklama daha. Putin'in konuşmalarından bölümler gelmeye devam ediyor daha doğrusu. En başından bütünsel olarak söyleyeyim. Tehlikeli bir çizgiye yaklaştık. Batı'nın en büyük nükleer silah cephaneliğine sahip olan Rusya'yı stratejik bir yenilgiye Onu koydun uğratmaya... demin. Vardı o. Var evet. Yenilerini getiriyorum abi. Bütün olsun diye. Yönelik çağrıları batılı politikacıların çirkin maceracılığını gösteriyor. Burada bırakmıştık. Sonra yenisi gelmişti. Hiç kimse nükleer silahların batı tarafından kullanılmayacağını garanti edemez. Putin yine dünyanın Rusya'ya ihtiyacı var diye başladığı yeni bir bölüm var. Trump'ı tebrik ediyor. Trump'la diyaloğa hazırız diyor. Sonra da Donald Trump'ın Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarını kayda değer buluyorum. Trump'a ilk döneminde zorbalık yaptılar. Trump'ın suikast girişimi sırasındaki davranışından etkilendim, cesurdu. Bizi mi dinliyorlar, biz mi onu dinleyip böyle savruluyoruz acaba? Neredeyse biz ne konuşuyorsak Putin de programa uzaktan Rusya'dan dahil 4. konuk olarak Putin konukmuş gibi bizimle birlikte. Şimdi buradan baktığımızda Mete abi, Putin'in cümleleri samimi midir? Yani bu hani diyorsa gerçekten Donald Trump bu işin çözümünde yer alabilir, ben de onunla görüşürüm, işte yaparız diyorsa bu gerçekten dediği gibi midir? Yoksa siyaseten, politik anlamda, savunma anlamında tersini de okuyabilir miyiz? Yani şöyle söyleyelim, Rusya yoruldu mu? Yoruldu. Yok. Rusya bu işten çıkmak istiyor mu? Çıkmak istiyor. Ve bunu prestijini kaybetmeden yapmak istiyor, değil mi? Peki şu anda barış istese prestijini kaybeder mi? Bence kaybetmez. İşte ama sunabileceği bir zafer gibi. Yo, aslında, var aslına baktığında Evet, direniyor. Direndi. Yani şeyleri aldı. Donetsk kimseye geri vermedi. Evet, başlama Kiev'le bitirizden Yani, buraya geldi. ama sonuçta bir amacına ulaştı. Asıl amacını gerçekleştirdi. Başlangıç amacını. Peki şunu sorsam sana. Rusya barış için ödün verebilir mi? Ne anlamda abi? Örnek vereyim. Önce Donetsk'le- seçenekleri dinlemem lazım. Yanıt vermeden önce seçenekleri duymam lazım diyor. Yok. Şey için soru sormayacağım. Şey anlamına söyleyeceğim. Yok, şaka yapıyorum. Rusya Donetsk'le Luhansk'ın kendisini ilhak etmişti biliyorsun. Geri verip üzerinde garantör hak iddia etmesiyle bir anlaşma imzalamakla ilgili geri verebilir mi? Bence vermez. Çünkü zaten onlar dahil oldular. Onlara bakarsan Rusya'nın gözünde onlar zaten kendine katıldılar. Onları korumakla mükellef hissediyor ya. Verebilir. Özerk bölge garanti gibi. Özerk bölge der. Ha öyle diyorsun. Üzerinde bir garantörlük Ama o tek yetmez anlaşması herhalde imzalar. Mete Bey. Efendim? Tek o mesela yetmez. NATO'ya üyeliği... İşte onlara hayır geleceğim Onlar- şimdi oralara geleceğim. Ya askerini çeker ama burası da özel Hayır, bunun olacak, sen de çık ötesine, dersin. bunun ötesine NATO'ya garantör. girmeyeceksin. Garanti ya da AB'ye de. Ve ben sana saldırmazlıkla ilgili anlaşma imzalayacağım. Bunların hepsi olabilir bak ben sana söyleyeyim. Ben büyüğüm, sizi de çok dövdüm, yeter artık der yani. Yani Ukrayna'nın Yani silahsızlandırılması. Bakın bir kez daha söylüyorum. Çünkü asıl büyük kapışma Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında olmayacak. Asıl büyük kapışma Çin ile Amerika Birleşik Devletleri olacak. Hatırlarsan burada konuşurken ne demiştik? Hakan Fidan'a sorduğumuzda bize bir 4 seneyi sonrasını bize bir anlatabilir misiniz dediğimizde ne demişti? Rusya ile Amerika Hayır, Birleşik Amerika ile Devletleri... Çin Hayır, arasında. Çin'le, özür dilerim. Çin'le Amerika Çin'le Birleşik Amerika'nın Devletleri arasında arasında askeri- sıcak çatışma ihtimali. Askeri, diplomatik, siyasi, ticari her türlü konuda çatışmalar bekliyoruz. Bunların bazıları sıcak olacak, bazıları gerilimli olacak. Bu 4 sene böyle geçecek. Bizim açımızdan beklentimiz de bu. Peki 17 milyon kilometre karesi olan ve yalnızca nüfusu 100 milyonun biraz üzerinde olan bir ülke için kavganın içinde mi olmak daha önemlidir? Yoksa sınırlarını koruyacak şekilde biraz daha güçleneceği bir döneme mi ihtiyacı var? İkincisi sana. Ekstra toprak yerine bence 17 milyon kilometre karelik bir alanı korumakla ilgili bir zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben Rusya'nın. Bu nedenle Luhansk'la Donetsk'i özerklik yapısı konusunda geri verip üzerinde garantörlük hakkına kadar gidebilir Rusya. Bak bir kez daha söylüyorum. Bu kadar da iddialı bir şey söylüyorum. Çünkü 17 milyon kilometre kare arkadaşlar öyle ufak değil yani
780 bin kilometre kareyiz biz. Dünyanın yarısı kadar be abi. Ya, Yani 17 milyon kilometre haritadan kare ya. Rusya'ya çıkardığın zaman bayağı küçülüyor dünya yani. 17 milyon kilometre kare. Ve nüfus. Bunu koruyacak bir nüfus yok. 130'da nüfusu var herhalde, 130 milyon. Yok. Rus kökenli değil bir de yani. Evet yani. İşte o zaman Farklı ne yapacaksınız? milletler. Hepsi Kendi- 130 ama Ruslar 30 falan herhalde. kökenli olanlar 100 milyonun altında. Daha da az. Ve azalıyor. Evet. Rus azalıyor. doğurganlığı da son derece düşük. Şimdi Putin çok istihbarat kökenli. Çalıştığı görevlerin bir kısmı stratejik araştırma görevlerine çalışıyor. Yurt dışında özel görevlere gidip geliyor. Bir şeyi bugün için planlamıyor. Şimdi biz çoğunlukla istihbarat kökenleri cari istihbarat kafasıyla çalışıyor diye düşünürüz. Yok, aslında istihbarat bugünü araştırmaz. İstihbarat aslında geleceği araştırır. Gelecekle ilgili bir öngörü yapar. Evet. Bu öngörüyü getirir, şeyin önüne koyar. Karar vericinin önüne koyar ve bunun planlamasında yardımcı olmasını ister. Şimdi Putin'in önüne koymaya gerek var mı? Putin zaten bu kökenden geliyor. Neyi nasıl isteyeceğini çok iyi biliyor. Neyi nasıl talep edeceğini de biliyor. Önüne gelen senaryoda sence Putin daha büyük bir kavganın içinde olmak ister mi? Soru bu. Net. Putin'in Bence tarzı- bana bakarsan hayır. Putin'in tarzı ve tavrı açısından bence Narishkin'i fırçalaması çok net bir göstergedir yani mesela. SVR direktörünü. Yani- Açalım hocam. Yani- Ben bilmiyorum, bilmeyen çok. Yani şimdi tecrübeli birisi olduğu için onun aslında savaşa isteksiz olduğunu ve SVR'nin de istediği performansta olmadığını düşündüğü için onu kasıtlı olarak kameraların önünde rencide etti. Refüze etti yani. O SVR'ye ayar vermekti. Yani SVR çünkü istediği performansı gösteremediği için. Putin'in sisteminde 3 istihbarat servisinin SVR, dış istihbarat, GRU askeri istihbarat, FSB de iç istihbarat. Bir de FSO koruma teşkilatı var ayrı. Bu 3 istihbarat servisinin birbirini dengeleyecek şekilde hiçbirinin birbirinden daha güçlü olmaması lazım ki Putin'in ve etrafındaki Slovaki halkasının iktidarının devamı için. Bir servis daha güçlü sistemde güçlü hale gelirse, Prigojin mesela güçlendi değil mi tırnak içerisinde? Bir şekilde Evet. tasfiye edilme. Ya da bir Slovaki, yani Slovaki milyarderler. Putin istediğini yapmayınca balkondan düşmeleri gibi. Yani balkondan düşme bir sembol. Kasıtlı olarak atı yani. Herkesin ayağa kayıyor. Balkondan düşmek bu işi FSB yaptı demek. Yani o mesaj yani. Bunu balkondan düşmek, ayağa kaymak, apartmanı yani öyle bir şey değil yani. O da şey. Yani orada bu sistem. Ama şimdi bu sistemde mesela bir şey gibi düşünmeyin. Arap ülkesi gibi düşünmeyin. Ama enerji ve petrol gelirine evet Slovakiler büyük pay alıyor ama aşağı doğru da halka doğru da yayan bir sistemde. Mesela sokağa çıktığınız zaman bence Rusya'da, Ruslar açısından ama Rus köken, Putin'e bence destek çok yüksektir. Ve Putin bu ekonomik savaşa rağmen belli bir eskiye kıyasla iyi bir durumda oldukları için Rus halkı Putin'e karşı bence yüksek bir teveccüh gösterir yani. Tam anlamıyla özgür seçimler bile olsa bence Putin iktidarda kalmayı bu kadar uzun yıldır devam ettirmesi oldukça olası. Bir de güç imgesini çok iyi oynuyor işte, güç sembollerini. Evet. İş yapış biçimi, sertliği halkta takdir görüyor.